Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz bekliyorum. Bugün dünya birincisiyle bir krallık savaşı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum bu ekibi. Amcası ve kendisi esas güçlü olan bu kişi. Şöyle göstereceğim sizlere de kalesini. Gücünü bilmeyen varsa gücünü görebilirsiniz. Böyle bir güç yok arkadaşlar. Kişisel erdemi bile benim kale gücümden daha fazla. Birçoğunuzunkinden daha fazla hatta. Öyle korkunç bir güce sahip. Rakip belli. 726 milyon 604 bin 437. Muhammed selam. Hoş geldin. Çok korkunç bir güç var. Şöyle. Zaten bunun en büyük özelliği kişinin bilinen, bu kişinin divan kale sıfırlamasıyla biliniyor arkadaşlar. Bu da amcası oluyormuş kendisinin. Evet, burada şimdi başkentin açılmasına
23 dakika var arkadaşlar. Arkadaşların ekibindeyim ben de. Buradayım. Bu arada abonelerin bir şaşkınlık içinde olabilir. Şaşırmayın arkadaşlar. Hala aynı 88'deyim aslında ama bu savaş için arkadaşları da canlı yayınlayacağım için şu an farklı bir krallıktayım. Krallık 73'teyim arkadaşlar. Red ekibindeyim. Şimdi burada benim parçalarlar tabii ufacık kaleyi. Sadece merak edilenler bu kişinin ne kadar askeri var? Ne yapıyor? Bu arada şunu net söyleyeyim. Bizim 88'deki iç savaştan sonra e, ya bu kadar aktif bir ekip görmek çok güzel. Yani burada Red ittifakını da tebrik ediyorum. Aşırı aktifler. Mesela bir gün girmedim. Tabii ki buradaki hesaba bakmıyorum. Bir gün girmedim. 400 tane hediye birikmiş. Aktifliği siz düşünün, yatırılan parayı. Şöyle oluyor Muhammed. Kale sıfırlamada adam, ya örnek veriyorum, 500k askerim var. Adam sana saldırıyor. Gerçi bundan önceki videomu izlersen orada görebilirsin. Bakın arazide kapışıyorlar şu anda. Ee, Öyle diyeyim ama birazdan bahsederim yine de fırsat bulursam Muhammed. Ama bir önceki videomu izleyebilirsin. 56 milyon gücü olan kale sıfırlandı diye videom var. Direkt ona bak. Bu krallığın en güçlüsü 177 milyon John. Arkasından da Ted var. Siyah beyaz, zaten adından da anlayacağınız gibi Türk. Üçüncü. Bizim WhatsApp grubumuzda da var. Kendisine de sevgiler. Dediğim gibi zaten bu kale gücüyle yoksa Red ekibine giremem. Şöyle göstereyim Red ekibinin gücünü. 5 milyar 266 milyon. En çılgın savaşı size naklen canlı canlı yayınlamak için geldim. Ted'in ekibi sağlam bu arada ama tabii ki hani bu oyunun birincisi. Ona da şöyle bir bakın, adamların hepsi ayrı bir güçlü zaten ama size az önce gösterdiğim iki kale bambaşka güçte. Yani 720 milyon seviye çok fazla, yani güç, daha doğrusu seviye değil de. Bu da 302 milyonda, daha da fazlaydı da zaten savaştıkları için düşüyor. Şöyle yapalım. Bakalım mesela şu an kalesinin içinde kaç askeri vardır arkadaşlar, bir tahmininiz var mı? Kaç milyon asker çıkacak? Ne çıkacak çok merak ediyorum. Yani şu güce ulaşmak sadece araştırmayla olacak bir şey değil. Asker sayıları çok fazla olması lazım. Bakın gönderiyor. Lubu yapmış, Richard yapmış. Hatta şuradan bir bakalım mı şu şeyleri, komplarını neler yapmışlar. Eğer burada paylaştılarsa görürüz zaten. Burada şeyleri göremiyorum. İşte ekipleri, birlikleri, kılıçtır, bilmem nedir falan. The One Team'in gücü de 6 milyar arkadaşlar neredeyse. Çok zorlu bir savaş bu arada. Yani karşısı ne kadar güçlü gibi görünse de bizim arkadaşlarımızın bulunduğu 73 güçlü bir ittifak, krallık daha doğrusu. Güçlü bir bağları var. Çok organizeler, çok aktifler ve gerçekten savaşçılar. Öyle diyebilirim size. Zaten şuradan da kalabalığını görebilirsiniz. Adamlar hali hazırda her şeyin üstüne yatmış durumdalar yani. Bakın her yerdeler.
Mancınıklar geliyor. Ya kapıda bekleyen orduya bakar mısın ya? Ya bu nedir böyle ya? Sıfırlanan biri Muhammed ne yapar biliyor musun? Hastanesinde zaten askeri oluyor. O videoda anlatmıştım. 300-400K askeri vardır mesela en son sıfırladığımızın. Çünkü 30 seviye hastane ve içinde ayrıyetten onun araştırmalardan da artı bir bakiyesi oluyor. Sadece hastanenin 30 seviye kapasitesi değil, üstünde de kapasitesi var araştırmadan gelen. 400K askerini iyileştirecek, yoluna devam edecek. Kaynak toplayacak, askerlerini iyileştirecek. Savaşlarda bundan sonra daha az aktif olur. Aktif olursa daha da çok asker kaybeder. Çünkü o hastane kapasitesindekileri iyileştirdi diyelim. Okey. Ama ondan sonra estağfurullah yormuyorsun. Hastaneyi iyileştirdikten sonra da o 400K'yı meydana salarsa savaşlarda 3.5K, 2K, 1K artık yediği hasara göre yine kaybedecek. Elinde asker kalmaz. Yani sıfırlanan bir kalenin önce bir dinlenmesi gerekiyor. Bir park etmesi lazım, rahatlaması lazım. Evet, kaç milyon asker çıkmıştır kalelerden? Tahmin var mı hiç? Arkadaşlar, bakın bu Angry One olan 18 milyon askeri var. 18 milyon. 18 ya. Bakalım birincinin kaç askeri var? Yani düşünemiyorum bile. Lubu kompu. मैं मरते दम तक गोंडवाना की रक्षा करूंगी। 84,5 milyon asker. Ya şaka gibi. Şaka gibi gerçekten. Böyle bir asker adedi yok ya. Yani nasıl bir şey bu abi? Nasıl bir şeydir bu? Gözünüzü seveyim ya. Bir de saldırıyor. Sabahtan beri savaşıyor. Kaybettiği askerler de cabasıdır. 4 yıldız her şey. Şuna bak. Taşlara ne basmış? 728 Osmanlı torunu. O da biraz kaybetmiş hali. Şu güce baksana ya. Manyak ya. 84,5 milyon asker var kalede. Ne diyorsunuz buna? Ömercan, harbiden ha. Yani 40 milyon bir kalenin gücünden 2 kat fazla askeri var ya. Şaka gibi değil mi? Tüm birim türlerin canı %14. Sadece 3 taş takmış. 3 çeşit. Bakın ben her videoda söylüyorum size hani tek tip olması yani böyle en doğru taş olsun, öz olsun. Gitmiş, onları takmış. Hani ilk 3 burada aynı taşlar zaten gördünüz. Sonra ayakta da her kulvara biliyorsunuz birer tane şeyden geliyor. Bunları taktıklarınızdan.
3 tane takmış. Son seviye zaten. Şuna bak. Tüm birim türlerin canı %14 artar ne ya? Kahraman kudreti 63 artıyor. Aktif beceri hasarı da %26 artıyor. Yüzük 42 seviye. Parıltılı güneş. Tribhuvan'a koymuş yanına. terlalu luas atau Ya terlalu zaten jauh. teçhizatlar 4 seviye. Hani onlara 80 seviye 4 yıldız, onlardan bahsetmiyorum bile. Ya bunu var ya, sıfırlamak çok keyifli olurdu da buna bilmiyorum ne yapılır buna ya. Bunu var ya, sabaha kadar ancak sıfırlarsın. 84,5 milyonu nasıl öldüreceksin? Her vuruşunda 50-60K kaybetse 5 dakikada bir ihtimalle saatler sürer ya bunu sıfırlamak. 84,5 milyon askerden bahsediyoruz burada. 1,1 milyon kaleyi bile sıfırlamak 30-40 dakika sürüyor. Bakayım ne yapmış, buna ne yapmış? Hey yavrum hey, canları basmış. Nitelik artışı basmış. İyileştirme etkisi basmış. Yine 3 tane taşta bırakmış. Bakın tertemiz. Yüzük 40 seviye. Bir yandan kılıç kompunda incelemiş oluyoruz aslında. Bakın Büyük Konstantin yine zaten full. Teçhizata değinmiyorum. Taşlarda ne var? Yine can, tüm niteliklerin artışı, iyileştirme etkisi basmış. Yeteneklerde bunlar açık arkadaşlar. Ha, yüzükte mavi basmış buna. Yonca yüzüğü. Full seviye zaten. 30 mavideki son. Görmeyenler için bir daha açayım şeyinde. Asker sayısını. 84,558. Ha, bu arada askerleri dışarıdayken ki hali bu arkadaşlar. Askerleri dışarıda şu an bunun. İçerideki halini bilmiyorum. Bakın dışarıda kapışıyor. O şekilde gözlemlemenin sonucu bu. Korkunç bir güç ya. Tıkır tıkır kesiyor. Muhammed hakikaten adam sunucu olmuş ya. Ya ciddi söylüyorum bu arada. Bakın hani güç çok korkunç. Ne kadar? 700. Şuradan gideceğim kalesine direkt. 725 milyon gücü var. Mesela şu anki bulunduğumuz krallığa bakalım arkadaşlar, sıralamaya. Bak. Şu ikisini topla, 290 de düz. 380, 470, 500, 600, 700. Yani ilk 10 kişinin toplamı, ki şu anki bulunduğum sunucu güçlü bir sunucu. İlk 10 böyle çıkmaz diğer sunucularda. Biliyorsunuz bizim mesela 88'e bakın. İlk 10 böyle çıkmaz. Burası çok güçlü bir sunucu. Ee, Gerçekten hani 73 aktif sağlam bir krallık. Birçok balinanın olduğu, birçok aktif kalenin olduğu, şuraya bakın, aktifliğe bakın, gözünüzü seveyim. Ya bizim sunucu ölü mesela 88, iç savaştan dolayı bitmiş durumda. Bakın şu aktifliğe bakın. Görüyor musunuz? Çılgın gibi ya. Millet kapıların açılmasını bekliyor şu anda. Gideyim şuna kafa atayım diyeceğim de o sırada beni başkası keser. Mesela şu Angry One'a atalım. Bunun da gücü 300 küsür bu arada arkadaşlar. Ona gidene kadar yolda. Oho, kaç kişi tokatlar bunları da.
Yollayalım bakalım. Bir deneyelim şansımızı. Olmadı şuraya ışınlanıp denerim. Ya hiç umurunda değil Muhammed bunun gücünün düşmesi bile. Tek başına kale sıfırlıyor. Bak yolda öldü bile biri ya. La victoire sera nôtre. Geri dönüyor çünkü kestiler toplanıp bak. Ted zaten bu arada bakayım şeyi şurayı göremiyorum şeyim açık olmadığı için. Kalenin seviyesi düşük. Hani kılıçtır, mızraktır falan bunları göremiyorum. Ted güçlü. 111 milyon güçte. Jon da güçlü. 178. Bir yandan onlar tutmaya çalışıyor burayı. Angry One'ınki de bu arada buydu. Onunki Lubu. Taşlara bir bakalım. Kudret, nitelik, ikincil vuruş, can. Bak buraya bir tane nitelik katmış. Burada da kudret yerine nitelik katmış. Yetenekler zaten hep bildiğimiz yırtıcı kaplanla zayıf noktaya saldırı. Yüzük 35 seviye şaşalı. Atilla Rani yapmış yanına. En temiz, en çok güçlü olan Lubu kompu bu zaten. Hani Rani'nizin seviyesi düşükse ortaya Guan Yu koyuyorsunuz mecbur. Merhamet koymuş buraya. Merhameti görmemiştik hiç mesela kullanan. Bu merhamet kullanıyor. Taşlara bir bakalım. Savunma basmış buna. Zırh. İkincil vuruş. Can. Ağırlıklı savunma yapmış. Dördüncü zaten yıldız seviyesi de. Rani'ye bakalım. मरते दम तक 40 seviye गोंडवाना gece की kurduk रक्षा करूंगी. takmış buna da. Buna zayıf noktaya saldırıyı buna koymuş. Düzeltiyorum işte zırh deliciyi. Savaşçı şarkısı. Yani bu alışılagelmişin dışında bayağı farklı şekilde değerlendirmiş. Normalde hani buraya savaşçı şarkısının yanına bunu zırh deliciyi koymazsınız. İlginç. Bunda iki tanesini 4 yıldız yapamamış. Taşlarına bir bakalım. Zırh, normal saldırı, can. Şimdi ben kaleyi şuraya ışınlayacağım. Bunlara dokunmaya çalışacağım. Ana komplarını görebilmek için. Şuna bak çöp. Çok silik ya. Çok komik bir kalem var şu anda. Gerçekten. Oha. Kraliçeyi mi kullanıyor? Sende yok mu kullanıyor ana kumandan olaraktan? Dur 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 ne gördüm ben öyle? Hemen bir bakalım vuralım kafasına. Yolda ölmezse şu güçlü ikiliye bak be. Güçlü ikiliye bak be. Gidiyor vallahi benim çılgınlar. Bir yandan hediyelerimi de alırım.
şuraya bakalım. Ya baba kim kesiyor bunu ya? Gidin vurun. Şeyi ben vuracaktım ya. Ben vuracaktım buna ben. Sende yoka ben vuracaktım. Sende yoka hala şaşkınım ya. Unissons nos forces. Gardons la foi et reprenons notre merveilleuse chevauchée. Tek attım. Bak tek attım ha. O kadar dandik gördüm. Şey bile savaşmak diye bile kabul etmiyor, soru işareti veriyor. Ya bu kim ya? Bunu gözetlemek isteyen kim abi? Bu da Angry Arthur'u arkadaşlar. Teçhizat bilgilerini göremiyorum. Saldırsam da beni şeyden adam yerine koymuyor benim orduyu. Ama ben Sendeoklu'yu merak ediyorum. Ne yaptı Sendeok'a? Ya Muhammed beni kale almadı ya oyun. Vurmamışım gibi hiç şey yapmıyor. Göstermiyor. Var mı hiç rapor paylaşan falan? Yok. Arada mikrofonu kapatıyorum arkadaşlar. Nezleyim, gribim. Hapşırıp duruyorum. Kulaklarınızı delmek istemiyorum, mahvetmek istemiyorum. Valla 50 ml'yi bile getirsem beni parçalar bunlar ya. 23'e düşmüş bak. Leblebi gibi dağılıyor askerler ha. Gücü nasıl azalıyor? Çünkü umursamaz bir şekilde alıyor gönderiyor. Alıyor gönderiyor. Yani dediğim gibi şu anki bu krallık da boş krallık değil. 73 güçlü bir ekip. Belki de bunlara en zorlu seviyeyi yaşatacaklar. Bunları da alırım baba. Oynamayacak olsak bile. Dursun cepte dursun ya. Bir işimize yarar elbet. Bir yandan kendi krallığımda da aynı şey var. Bir yandan tabii bizim 88'de de KVK var arkadaşlar. Aynı saatte şansa. Fakat tabii ki bizim iç savaştan olduğu için KVK'ya katılmayacağım. Şu an buradaki puanları da görüyorsunuz. John'a helal olsun lan. İyi kafa tutuyor. İyi puan kasmış. John, selamlar sana. Yüce dostum benim. Boyundan büyük işlere kalkışıp cesur yürekli seni.
Vallahi şu ikisi taşıyor ha. İttifak olarak baktığınızda gördüğünüz gibi Red ekibi bambaşka. Yani aktiflik olsun şey olsun gördüğünüz gibi geçmiş durumda. Şu ikisine rağmen. Çok deli savaş olacak burada arkadaşlar. Yani şurası için, başkent için var ya, çok deli savaş olacak. Şimdi bak bizimkiler girdi buradan. Bizim Red ekibi girdi buradan şu anda. Bizimkiler önce girdi. CT1 da geldi. Ya da CT1. Vallahi adam dediğin gibi fazlalıklardan kurtuluyor Muhammed ya. 84,5 milyon asker nedir ya, vicdansız. Oyunun başında hani kaybettiklerimi toplasan yine o kadar asker basmamışımdır. Şu işaretleri sinir oluyorum. TNA girdi içine. Lubu çok bozuk bir karakter. Bak şu an 1'e kaç atıyor ya görüyorsan. Bizim ekip anında aldı başkenti. Helal olsun çocuklara da bu arada gerçekten. Çok hızlılar, çok organizeler. Darısı bizim krallıkta, bizim başımıza. Gerçekten acayip organizeler. Ya tabii şu da var. Aktiflik var bir de iç savaş yok. Oo bir Arthur'lu daha var. Bu ne baba, elini sallasan Arthur'a denk geliyor. Bu nasıl bir şey ya? Cem'in şeyi kaç acaba gücü? Bunun bir tane daha kompuna bakmıştık değil mi yanlışlıkla? Şuna bakmıştık. Bu tırttı. Şurada baktığımıza göre kalesi buralara yakındır bunun. ...60 milyon güçteymiş. Yani şu güçte Arthur açması büyük başarı ya. Güçsüz çünkü Arthur için. VIP seviyesini çok yükseltmiş. Gücü nasıl düşük kalmış onu da anlamadım. 59 milyonda Arthur var adamın ya. Garip. Vallahi Muhammed, asker iç savaştan dolayı gitgide azalıyor. Bunlar da hala bir kapıyı yıkamadı. Bu hangi ekip? Türk ekibi bu ya. Ay, burnum mahvoldu.
CT aldı. Yani CT1 hemen ele geçirdi. Bir içtimada ele geçirdi adamlar. Çünkü burada takviye gelmesinde önünü kesiyorlar. Açık araziyi de ele geçirmişler. Burada arkadaşlar en önemli nokta işte başkenttir, şehirdir vesaire. Destek atabilmek önemli. Çünkü içtima bir yere kadar dayanıyor. Destek atan kimse o kazanıyor. Desteği atabilmek için de tabii ki açık araziden gitmen gerekiyor ya da içtima açacaksın. Ama içtima uzun süren bir iş. Biliyorsunuz süreli. O yüzden açık araziyi de CT1 ele geçirdiği için gördüğünüz gibi ele geçirmiş durumda. Burayı almışlar. Süvari kulesini de aldılar. Ok şu an bizimkilerde. Kılıç da kaybedilmiş. Burada bayağı etrafını çevirmişler. Büyük domuz. Big Pig. Koca domuz. Burnum çok kötü arkadaşlar. Grip nezle olmuş halde oturdum yine de sizlerle beraber dedim. Bu yayın kaçmaz. Bu savaş kaçmaz. Açtım. Abi şu aktifliğe bak ya. Adamlar sayılmıyor bile. Bu ne biçim bir şey ya. Ya iki krallıkta o kadar aktif ki. Yani böyle bir şey yok ya. Geniş ekrandan bakar mısınız şuraya? O kadar iç içeler ki yani görünmüyor bile. Bak bak şuraya bak. Bizim krallıktan sonra artık bunlar çok fazla geliyor bana. Bizim krallıkta iki ittifakı topla bu kadar işte aktif sayısı. Şuraya bak. İçerisi düşman dolmuş anasını satayım. Bak bak. Ha, bu arada kazanan taraf biraz tabii belli. Mecbur. 25 gibi görünüyor. Ama 73 elinden geleni yapacaktır. Sonuna kadar savaşacaklardır diye düşünüyorum. Zaten izleyip göreceğiz birlikte. Aziz hoş geldin. Selam. Ali selam sen de hoş geldin. Ali bizim WhatsApp grubumuz var göç için zaten. Türkler olarak bir yerde toplanacağız. WhatsApp grubumuzda zaten bizim ya mesela buradaki arkadaşlar da var işte. Siyah beyaz var mesela. Bu krallıktaki arkadaşlar da var. Zaten o sayede işte şu an ben de bu ittifakın içindeyim. Yoksa şu kaleyle nereye giriyorsun? 130 bin güç. 5 milyarlık güce sahip ittifakta. Birçok krallıktan yaklaşık 15 ile 20 krallık arasında bir sayı var WhatsApp grubumuzda. Konuşuyoruz. Göç geldiğinde hep beraber bir yere toplanmayı düşünüyoruz. Zaten bir tane ittifak biliyorsunuz 170 kişi. İki ittifak olsak 340 tane insan demek. Siz yeni geldiğiniz için size de göstereyim arkadaşlar. Kalesinde bu da başka Arthur'lu bu arada. Cem diye. Adamın gücü 59 milyon ama Arthur var. Bu da böyle bir şey. 59 milyonda Arthur açmış. 3,5 yıldız da yapmış yani. Bu Angry One. 306 milyon gücü olan kale. 18 milyon askeri var arkadaşlar.
Ekiplerini falan gösterdim. Videonun başında izlersiniz zaten yayın bitince. Bu da birinci olan 84,5 milyonluk güce sahip olan kişi. Asker güç ne ya pardon 720 küsür milyon gücü var. 730 küsür. 84,5 da askeri var. Ya kesinlikle ya şu göç gelsin de bir rahatlayalım. Kaç güçlü diye bir kriter şeyi yok da Muhammed en fazla şu olabilir. Hani 150 milyon üstü göç edemez gibi bir şey gelebilir. Yoksa atıyorum bütün krakenler bir yerde toplanıp ele geçirebilir. Sıkıcı bir hal alabilir. Her sezon yer değiştirebilirler falan. Oyunun tadı kaçar yani. Bütün kaleleri sıfırlarlar. Onlara mesela geçit açarlarsa yandık. Şimdi sen 84,5 milyon askeri olan adama ne yapacaksın ki? Eğer aktif biri ise sıfırlayamazsın da. Aktif olmasa sıfırlamaya kalksan yine çok zor. Saatler sürecek. O saatler içinde de illaki uyanacaktır. Bir de 84,5 milyon askeri olan biri zaten sen onu sıfırlasan bile kalkıp yine basar o askeri. Onun yatırdığı para var ya, kaç ev parası yatırmıştır o oyuna. 730 milyon güç ne demek? Neyini sıfırlayacaksın onu? O seni sıfırlar. Ulan Muhammed gaza getirdin beni. Bak şimdi vuruyorum kafasına. Vuruyorum kafalarına ha. Affetmeyeceğim bak. Ben de affetmiyorum. Bak gidiyorum. Saldır. 4700 askerimi feda ederim bu uğurda. Nerede oğlum o birinci? Gelsin ha. Gel. Gel babacığım. Neymiş senin birliklerinde? Şuna da bir bakalım. Ramına da bakalım. Lubus'una da bakalım. Hemen de karşıma çıktı bak ya. Gel oğlum buraya kaçma. Bak kaçıyor benden. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kaçıyor? Aa, vursun benim J'obéirai à la deli dolu vaille que vaille. Jeanne d'Arc'ım da görsün feleğini şaşırsın. Vuracağım kafasına şimdi bak bak. Öyle dünya birincisiymiş bilmem neymiş sökmez bize. İndireceğim aşağıya bak bak gidiyorum. Bu da kuleye değil. Bu da vursun buna. Arthur'a Josephine. Tabii ki Josephine kazanır da. Şimdi hep beraber izleyip göreceğiz bak nasıl gidiyor. Hayret korkmuyor geliyor bak kaçıyor arkadaşlar. Canlı yayında kaçıyor benden. Kendimi A Haber gibi hissettim. Canlı yayında kaçıyorlar. İndireceğim. Ayda. O bakışıyla öldürdü lan Josephine'i. Baktı öldüm. Gördünüz. Bakışıyla öldürdü adamı. Yazık değil mi be? Unissons nos forces. Gardons la foi Hayda. et reprenons notre merveilleuse chevauchée. Vallahi bakışıyla öldürdü ya. Soru işareti veriyor bir de. Bizimki adam değil mi lan? Niye göstermiyorsun? Burada ne var? Neyle ya neyle çarpıştığını bile göremiyorum. RAM kompunu bu şekilde yapmış. Koskoca birinci jandark kullanıyor ya. Tabii bu ikinci mızrak kompu. O da var. Bakayım. Nerede bu? İlkini gözetlemedik. Richard'ın da ne kullanıyor? Bakışlarıyla öldürdü be. Ya kesinlikle şansa yendi abi. Bu iş böyle olmaz. Zaten bakın kaçıyor. Görüyorsunuz nasıl kaçıyor. Burada adam mı var? Kesmeye mi gidiyor? Hayır, kaçıyor. Şaka maka bizimkiler çıldırmış. Açık araziyi almışlar bu arada. Arkadaşlar biz burada trollerken. Lejyon da gidiyor bakalım. TNA ekibi şu. Lejyon. Bu da bizim Lejyon.
Şöyle göstereyim Lejyon içini. Çok asker yok bu arada. Ağırlıklı da 5 ile 6 var. T5, T6 var. Ama 2 tane Lejyon vuracağı için savunması biraz zor olabilir. Açık arazide Jon var. Jon bunları keser şu an. Buna veda edin zaten. Gitti. Jon güçlü. Jon'un da Arthur'u. Ee, 88'den bizim arkadaşlar izliyorsa acil bir durumda lütfen bana alarm üretin. 88'e geri döneyim. Çünkü 88'i şu an görmüyorum. Biz de KVK'dayız. Bu lejyon daha da az. 3,5 yıldızlı Arthur. İki tane mızrak kullanıyor. Bakın mızrak çok güçlü oyunda. Yani ciddi anlamda çok güçlü. Hem içtimalar için güçlü, hem toplu savaşlar için çok güçlü bir faktör. Alan hasarı da iyi vurduğu için en güzel yatırım bence mızrak yatırımı diyebilirim size ki dördüncü sezonda Kiros gelince çok daha başka olur. Ha, bunun gibi deli askeri olanlar da iki tane birlik rahat çıkartıyor. Mesela Barbaros işte Richard gittikten sonra şuraya Richard'ı koyup Jeanne d'Arc'ı çıkartıp Leo'yu buraya çekip üçlü yapabilir. Bildiğiniz ana komp gibi yani oluyor. Yan komp değil, bu da ana komp oluyor. Kiros, Boudica. Buraya Barbaros yerine Musa koysa daha güzel olur tabii de. Kendi tercihi. Keser baba, bunlar her şeyi keser ya. Yok canım Muhammed, moralleri olmasa hiç sahaya inerler mi? Deli gibi savaşıyorlar, şunlara baksana. Bir de zaten şu var. Şuradan hediyemi de çakayım hemen. Sanki bu hesabı bir daha oynayacağım. Burada sıralamaya bak. John'a bakar mısın? Adam birinci olacak. Birinci kişiselde. John güçlü. Yani karşımıza gelmesini istemeyeceğim bir krallık işin açıkçası. Gerçi bizde iç savaş var yani. Gelse ne olur? Biz KVK'da savaşmıyoruz. Ha, şu an bizde de KVK var. Ben gördüğünüz gibi buradayım. Bakın, oyun birincisinden koparttığım puan. Boş adam değiliz. Burada bile ölümüz bile iş yapıyor. İttifak olarak bu arada 73'ün Red ekibi birinci sırada. 2 milyarda fark atmış durumda. Azımsanacak bir fark değil ama tabii ki tamamen olay şurada bitecek. Burayı kim alırsa o puan farkı şu an çok rahat kapanır. Şöyle genele baktığımızda da askerleri görelim. Çok aktif bir rakip var karşıda. Acayip aktif bir rakip var gördüğünüz gibi. Bir taraf şu süvari kulesi için savaşı ok sabahtan beri Red ekibinde. Burada şurada iki ekiple şey kapışıyor. TNA ekibi. Burada iki tane ittifak var. TRY Türk ekibi. HKG var ama esas şey var. Burada bir tane daha ONZ var. Mızrak da sabahtan beri onlarda mesela. Belli ki bizimkiler mızrağı zaten bırakmış. Oraya hiç yerleşme yok. Biz 3 tane yeri tutalım demişler ama şu an süvaride biraz patlak var. Bir de diğer tarafta patlak var. Çünkü rakip aşırı aktif. Yani bu kadar aktif kaleyi de kolay kolay görmezsiniz bu kadar oyuncuyu bir arada. Şuraya bakar mısınız? Haritada yani boş yer yok ya. Şuraya bak.
Abi her yerde bir aktiflik var. Fizan'dan mı gönderdim? Vicdansız. Bu nasıl bir geriden göndermek? Askerler nereye kadar gidiyor? Ulan ışından da şuradan at bari. Yapıyorum ha Muhammed. Hesap inceleme yapıyorum. Kale inceleme, hesap inceleme yapıyorum. Şu an yine açık araziyi ele geçirmiş durumdalar ve zaten CT1 şu an üstün görünüyor. Daha doğrusu rakip krallık diyeyim. 25'in üstünlüğü var. Bir yandan 88 ile ilgili bir durum var mı? Hemen bir kontrol edeyim. Şu an tabii bunda Şafak Muharebesi de varmış bizde. Onu da kaçırmamadan şöyle hemen bir hızlıca bir ona bir ona geçiş yapacağım. Geçiş yapmayı bilmeyen arkadaşlar da görmüş olurlar. Bu savaş biraz şu an gidişat CT1 lehine gidiyor. Bizimkilerin de aleyhine görünüyor. Ne kadar aktif olsalar da rakip çok güçlü. Hemen bir diğer krallığa geçeyim. Geçişi buradan yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acayip aktiflik var Aziz ya. Çok aktifler. Osmanlı torunu sana katılıyorum. Ben bu kadar aktiflik görmedim yani. İlk kez bu kadar aktiflik görüyorum. İmrendim. Yani öyle bir sunucuda oynamak isterim. Bizde de Şafak var. 5 dakika kalmış. Arkadaşlar bilgi verdi. O yüzden geçiş yaptım. Bizde ne alemde bu arada onu da göstereyim. Bizde de Krallık Savaşı var. Ama tabii ki iç savaştan dolayı katılmayacağım için de çok tiye almadım. Şöyle bakalım. Bir de bizim Asya ekibi rakiple anlaşma yapmış bunlarla. Rakip imparatorlukla. Gördüğünüz gibi zaten savaşmıyorlar. Onlarla anlaşma yapmışlar. Buff'ları falan yine Asya'ya vereceklermiş. Bakın görüyorsunuz. Bizde de var savaş ama. Hatta bizdeki aktifliğe de bakalım sıcağı sıcağına. Yani oradaki manzaradan sonra şurası sinek avlıyor. Gerçekten sinek avlıyor. Başka bir şey değil. Bizim ekip gitmiş buraya ama yani sinek avlıyor. Aktifliğe bakın. İki krallık arasındaki aktifliği görüyorsunuz. Aziz aynı şekilde ya. Koreliler var ya el attığı her yeri bitiriyor. Çok net abi. Bu adamlara oyunu yasak etmemiz lazım ya da işte hepimiz toplaşacağız artık. Bunları kendimiz sileceğiz. Mahvediyorlar ya adamların bir amacı yok ki. Amaçsızlar. Ya bak şu güzel bir manzara mı şu? Az öncekine bak şuraya bak. Bu ne abi? Keyif de almıyor ki insan. Şu kadarcık adamla oynuyorsun. Orada ne güzel bir organizasyon var. Bir güzel savaş dönüyor. Bizim çocuklar da savaşıyor bak. Burada Ekincan'dır bu kesin ha. Aynen. Dediğim gibi ben şu an savaşmayacağım. Düşünmüyorum. Benim askerlerim Asya için var burada. Hemen şuraya katılalım.
2 dakikaya maç var arkadaşlar. Rakip kimmiş? Tov az önce gördüğümüz yoksa Tov mu? Yanlış mı gördüm ben? Vallahi bunlar. Ben mi yanlış okuyorum arkadaşlar? Şafak'ta bunlarla mı kapışacağız? Vallahi bunlarla kapışacağız. Tov ekibiyle kapışacağız. Ya bu kadar bile olmuyorsa daha da sıkıntı anasını satayım. İnsanın oynama şevki kalmaz oyunu. Yani oyun yönetiminin artık bunu bir fark edip şey yapması lazım. Göçü erkene çekmesi lazım. Şart. Bir yandan çayımı içeyim arkadaşlar. Osmanlı senin krallık hangisi bu arada? Şu an Tov bu arada bayağı aktif gördüğünüz gibi. Şafak'ta kalabalık bir rakip bizi bekliyor olacak. Görünen o. Maça girelim bakalım. Of burnum da beni öldürüyor. Hapşırıp duruyorum. Mikrofonu kapatıyorum. Kaçırdım mı ya ben? Kaçırdım. Bitişine denk gelmişim. Vay anasını. Süreyi de kaçırdık yayına dalıp. Kaybettik kesin o zaman ha. Mağlup oldu evet. Neyse geçmiş olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın yayına daldım. Tao da aktif bir ekipmiş zaten. Hadi dönelim Dünya Birincisinin savaşına. Bizim krallıkta zaten bir şey yok şu anda. Bir tek şuradaki kaleyi merak ediyorum. Dibimize gelmişti. Gitmiş buradan. Bu Ase ekibi çünkü diğerleriyle anlaşmış. Bize saldırmaları konusunda da o yüzden daha dikkatli olmak lazım. Bakalım ne olacak? Burası ne olur bilinmez. Geçelim birincinin olduğu yere. Ha bu arada arkadaşlar açıklama geldi oyundan. Şunu da paylaşayım. WhatsApp grubundakiler bilir ama WhatsApp grubumuzda olmayanlar için söyleyeyim. Eee, Etkinlik olaraktan gelecek etkinlik paylaşıldı. Mistik Hazine Avı etkinliği gelecek arkadaşlar. Bu etkinlik sırasında valiler hazine avı için imparatorluk paralarını harcayarak el yazması satın alabiliyorsun. Her av ödül getiriyor falan. Yani oradaki şeyleri zaten göreceksiniz. Okumam ya da size anlatmam şu anda bir şey ifade etmeyecek. Buradaki ödülden bahsetmek istiyorum ben. En iyi 5 ittifakın tüm üyeleri bakın altını çiziyorum. Tüm üyeleri özel oyuncu unvanlarını alacak. Geçen yayında biri sormuştu. Ay burnum iyice tıkandı. Kusura bakmayın arkadaşlar sesim gidiyor. İşte yeni kaleyi gördünüz mü? Yeni kaleyi gördünüz mü? Bu mu demiştim. Şu. Uçurum Lord'u. Bunu bu etkinlikte veriyor arkadaşlar. Burada ünvan da şöyle gösterelim. Bu ünvanı verecek. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yükselen dalgaları verecek. Ve ilk 5 ittifakın tüm üyelerine yani alacak
kitle sayısı çok geniş bir kitle. İttifakınızın aktif olması, güçlü olması önemli. Bilginiz olsun. Bunu kaçırmayın derim. Etkinlik tarihi de 12-16 Mayıs arasında olacak. Yani 12 Mayıs'ta yarın başlıyor. Bunu da şu an canlı yayında beni takip edenlere duyurmuş olayım. WhatsApp'tan duyurmuştum ama buradan da paylaşmış olayım. Tabii ki bu da atıyorum 200. krallık için geçerli değil. Bu bahsettiğim 1 ve 195 dahil krallıklar için geçerli bir etkinlik olacak. Bilginiz olsun. Evet, geçelim şimdi savaşımıza arkadaşlar. Savaş önemli. Kale sıfırlayacak mı? Tek başına kafa atacak mı? Ben onu çok merak ediyorum. Şuradan bari şu son ödülü de alayım. Hasta hasta yayın yapıyorum arkadaşlar. Bir beğeninizi alırım, bir like atarsanız sevinirim. Şimdiden like atanlara da teşekkür ediyorum. Abone olmayan izleyiciler varsa abone olursa mutlu olurum. Evet bakalım ne alemdeyiz, ne durumdayız 73'te. Hala CT1 üstünlüğü var, CT1 üstünlüğü var. Zaten abi iki krallık arasında şimdi şuradan şuraya geçince ya bizdeki aktif şu kadardı. Haritaya bakar mısın ya? Her yerde karınca sürüsü gibi ya burası. Gerçekten karınca sürüsü gibiler. Yani burası ne kadar aktif olsa da savaşın sonu biraz belli. Başından da biraz belliydi tabii ki ama ben burada nasıl bir savaş döneceği, ellerinden ne kadar geleni yapacaklarını çok merak ediyordum. Ve zaten şu anki skorlara baktığımda da 73'e helal olsun ya. Abi bu nedir? Yani helal olsun. Hepsi red ekibi ya. Abi şuraya bakar mısın? İlk 11'den başla. Şu Krakenler dışında adamları yok. İlk 11'de 9 kişi redden. Buradan reddeki Türk arkadaşlara da selam olsun. Onlara söz verdim yayınlayacağım diye. John da nasıl bir çılgınsa yani parçalıyor herif ya. Parçalıyor. John da çok tehlikeli bir adam. Oo Türk inmiş. Buradan kendisine de selam olsun. İnmiş sahneye. Kapışıyor valla. Zaten WhatsApp'ta bunun şeyini döndürürüz. Sohbetine. Tık tık kesti bak. Ellerine sağlık. Siyah beyaz. Burada gerçek isimlerini paylaşmıyorum ben. Bilsem de. Çünkü kimisi istemiyor paylaşılmasını. Kimisi istiyor. Onu bilemediğim için oyuncu adıyla sesleniyorum. Ne kadar bilsek de paylaşmamayı tercih ediyorum bazen. Hani kimisi de yanlış anlamasın ama benim adımı niye söylemiyor diye.
Çünkü kimin isteyip istemediğini bilemediğim için adını söylememi isteyen zaten hani bildiğim için bazen söylüyorum. Ayrımcılık gibi olmasın. John'a bak lan, burayı tek başına tutuyor herif. Sabahtan beri şuralarda takılıyor. Bak kaç tane kesti. Geniş açıya göstereyim şöyle. Bak tık tık tık. Kil yavrusu gibi dağıtıyor burayı ya adam. 3 tane ekibi var şurada. Kompu. Tek başına bu arada. Bakın. Bir tane Ram var. Bir tane Caesar var. Bir tane de Arthur var burada. Ha, Lubu'yu da varmış. Lubu'su da çıktı meydana. Dağıtıyor. Richard da 5'ini de getirmiş ya. Tamam. 3 tane değilmiş. 5 kompuyla adam 25 kişiyi falan kesti burada. Şuraya bak. Bunların hepsini John yolladı evlerine. John bir rapor atsa da gözümüz şenlense ya. Var mı bir rapor falan? Yok. Ne varmış şehirde bakalım. Krakenler, balinalar bu tarz yerlerde çok takviye atmayı sevmiyor, içeriye girmeyi. Hep açık arazide kapışıyor farkındaysanız. Bakın John da mesela 5 ordusu da dışarıdaydı. Oo, aldılar vallahi, helal olsun lan. Vallahi helal olsun ha. Süre biterse kimde kalırsa onda kalır. Bu iş böyle. Başkent kapanırsa geçmiş olsun. Bu şeyi daha tekrar göremedim buralarda. Birinciyi. Ha, geldi bak. Lan tam bahsettik. Burada çıktı. Bu başkente kafa atıyor şu anda, farkında mısınız arkadaşlar? Başkente kafa attı ve kesti tek başına. Abi manyak bu ya. Gerçekten manyak. Burada da o sırada şey vardı. İçtima vardı. TNA'nın. Bu kesti aslında tek başına. Manyak. Şuna bak. Evet. John'la birincinin kapışması. Arthur'la Ramses kapışıyor ve ikisinin de şu an canı gitmiyor. Red yine aldı. Baba savaşımızı niye bölüyorsun? Anladık. Aldı zaten. Gördük. Yalnız Arthur'la kapışırken Ramses'in bu kadar canının inmemesi de çok garip. İlginç bir durum. Gerçekten. Arthur'u susturdu şu an, bak gördün mü? Düşürdü şeyini de. Buradan uyguladığı şeyleri görebiliyorsunuz, debuff'ları falan. Kafa kafaya gidiyor yani Arthur'la da. Şu Ram'ın kompunda ne kullanıyordu? İşte teçhizatı ne bilmiyorum ama büyük ihtimal Süleyman'ın yüzüğü falan da olabilir. Bir şey olabilir onda. Angry One da geldi. Başkente kafa atıyor. Bu da atıyor bakın. Bakın içeriği çatır çatır kesiyor ha. Kesen bunlar. Tek tek vuruyor. Açıktan vuruyor herifler ya. Oğlum adamla içtima açmadan başkent alıyor. Manyak lan bunlar. Böyle bir çılgınlık görmedim ben. Gören var mı bunu daha önce hiç? Geliyor 5 ordusuyla başkente kafa atıyor. İçeride 900 bin asker kesiyor.
Tam manyak bunlar ya. Ordusunun giden canına bakacağım. Ya bu Sendeok'u başa koymak nedir ya? Çok merak ediyorum. Ne kullanıyor burada? Sendeok kullanıyor ya. Kimse kesmeden şu gözcüm gitsin de neler var yanında merak ettim. Ana komutan Sendeok. Sendeok bende de var. 3 ya da 4 yıldız Sendeok'um var mesela. Kullanmıyorum. Neden kullanayım? Değişik ya, bunların kafaları çok değişik. Dur gitme Engrivan. Kesecekler seni orada, gitme. Sendeok kompunu bir görelim. İzleyiciler de görsün yani, şunu merak etmeyen yoktur Sendeok'un ana kumandan olduğu. Şuna bak. Gözcü de çok iyi ha. Şu kapıdan girdi, bu kapıdan çıktı geliyor. Şimdi bakalım ne çıkacak. Gerçekten sinir bozuyor Osmanlı ya. Gerçekten sinir bozuyor. Geliyor, içtimanı kafa atıyor, bitiriyor yani. Hani böyle oyundan soğutacak bir hareket ya. Allah Allah. Şöyle bir komp yapmış ya. Çok ilginç. Şimdi bu Ramses alamaz değil. Ya da Süleyman alamayacak biri de değil. Bakayım. Ramses'i kullanıyor mu kılıçta? Arthur kullanıyor. Bu adam niye Sendeok'u başa koymuş ya? İçtimai yolda kestiler bu arada. Manyak bunlar. Adamlar içtimai yolda kesti ya. Kafa attı yine. Kaç içtimai kafa atıyor hala da şey değil. Ordu da açık arazide takılıyor. John geldi bak. John geldi. John geldi. Şimdi göreceğiz koçum. Şimdi göreceğiz seni Angry. Kaç koçum, ben sana söyleyeyim. John seni yer. Lubus'u öldü bile. John'a bak anasını satayım. 10 kişiye kafa atıyor şu an. John'un Lubus'u öldü. Çok kalabalık. Lubu kırılgan bir karakter. John'un Lubu geri dönüyor. Hadi John. İndir bakayım şunun Yodit'ini, Sendeok'unu. Sendeok'ta da Yodit'te de can kalmadı doğru düzgün. Lubu zaten az önce öldü, ölecekti. Artık Lubus'u ölür. Sendeok'a bak abi ya. Ne verdi lan Sendeok'a bu? Sendeok'un bufflarına ben bir daha bakacağım, yeteneklerine. Şu an çok merak ettim. Arkadaşlar burnum durmuyor. Bir parol içip geleceğim. Hemen dönüyorum. Haberiniz olsun.
Geldim arkadaşlar. Ya Osmanlı bakamıyorum maalesef. Herhalde kale seviyemden kaynaklı. Bak bak yine yoldaki içtimal TNA'ya kafa atıyor şu anda. Bak bak. Bu sefer yemedi. Patladı. Sonunda gitti. Seviyem yetersiz olduğu için buradakine bile bakamıyorum. Bak çıkmıyor. Ted geldi. Ted de güçlü. Yıldızlı Görkem'de bir tane birincilik var. Heykeli görüyor musunuz? Görmüş müydünüz daha önce bunu? Kahramanın dikili taşı. Şuradan şunu da gösterelim. Birazdan yüklenir. Bunda gecikme oluyor biliyorsunuz. Eyvallah Muhammed. Kendine iyi bak, görüşürüz. Abi böyle bir fark olamaz. Yani daha doğrusu şöyle bir puan olamaz ya. Ya Yıldızlı Görkem başlayalı ne kadar oldu ya? 578 bin puan ne? Babacım bu ne? Bu ne? Hı? İkinci John. 3 Datguimo. Datguimo da çok güçlüdür bu arada. Kendisiyle bizzat birebir kapıştım. Sağlam güce sahip. Ekipleri çok iyi. Birlikleri. Angry One'ı zaten buradan biliyorsunuz. Bu da Hungry Joker güçlü. Bayağı güçlü o da. Bununla da kapıştık. Yani şu puan ne? Oğlum bu ne? Nasıl yapmış bu kadar puanı bu manyak? Birazdan başkent bitince büyük ihtimal kale sıfırlamaya geçer bu. Bakın ona rağmen birinci ittifak 26. krallıkta Shirefolk. Hem de bayağı da bir fark var. Ama tabii ki şu var şimdi. Bu KVK bitince işler değişecek. Krallık genelinde de zaten 25 üstün. Az bir farkla 26 hemen dibinde 89'da 3. olarak geliyor. Yani bu kadar güçlü bir krallığın 5. sırada olması da ilginç. 73 de güçlü. Bayağı güçlü rakiplerle denk gelmişler. John buralarda ulan yine içtimaya kafa atıyor herif. Bak 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 divan atıyor. Bu sefer içtima yolda kesiyor. Bak buna da atıyor şu an. İçtimayı eritiyor ya. Eritiyor. Baba bu ne? Adam içtimayı tek kesiyor ya. Destek atamıyorsun. Şunlara bak. Bakalım kaç tane asker var burada şu an şu içtimada? 2 milyon asker var bak. Bir vurdu. Uf bu ne? Oğlum şaka mı bu? İçtimai kesiyor şu an. 2 milyon orduyu kesiyor ya. Hı, canlı yayındayız. Tepkilerim yani hakikaten şok oldum şu an. Oğuzhan o video gelecek. Ne zaman gelecek? Büyük ihtimal bu hafta gelir. İşlerden kaynaklı onu bir türlü ayarlayamadık. Bir de dediğim gibi ben hastayım. O biraz sıkıntıya düşürüyor. Kanuni ile görüşüp onu halledeceğim. İkimizin de müsait olduğu bir zaman. Bir de işte ikimiz de çalıştığımız için, iş olduğu için denk getirmek biraz zor oluyor. Abi ben hala şunun şokundayım ya. 2 milyonluk içtimayı herif yolda 1.2'ye düşürdü. Şimdi destekle 1.5'a çıktı. 1.2'ye düştü ya içtima. Bak bak geliyor yine bir tane kafa atmaya çılgın. Bunlar nasıl tipler böyle? Bak 2.1 milyon burada var.
Bak kafa atıyorlar, içtimai kafa atıyor bu manyaklar. John tutuyor ya. Adam yani ne yapsın daha? Bizimkiler de manyak gibi ordu çıkartmış. İçtima üstüne içtima. Bu kadar içtimai de hiçbir arada görmedim. Ben 2 milyon 2 milyon. Aktifliği siz düşünün arkadaşlar. Kaç tane? Bakar mısın? Yolda 50 tane içtima var ya. Bir, 2, 3, 4. 2 tanesi kesildi, 6. 6 tane içtima var. Böyle bir aktifliğe yani bunlar da gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Gerçekten hak ediyorlar. 73 çok hak ediyor. Ama gidişat da 25'ten yana. Merak eden için yine gideyim göstereyim. Bak sıralama çıkmıyor ama şöyle göstereceğim. Bayağı güç kaybetmiş. Erdem'e bak. Erdem'e bak. Benim kalenin gücünden fazla ya. Benim kalem 50 milyon güçte, bu 121 milyon Erdem'de. Şöyle 2 milyon zaten aslında sınır değil, 3 milyon sınır. Ama başkentlere vesaire açılan ralliler 2 sınır ama normalde 3 sınır. 2 değil. Hatta bak bir tane göstereyim, mutlaka vardır bizde 3 şu an, 3'e doğru giden. Bak bu da kuleyi açtığı için maksimum 2 milyon ama 30 seviye şeysen bu da 2 mesela. Başkent içtiması bu da çünkü. Ama örnek veriyorum. Bak şahıs kaleye açılmış 3 milyon. John'a bak. John dediğim gibi buradaki şey olduğundan dolayı görkemli krallık, yani işte yıldızlı görkemin birincisi. John. John bir Kraken arkadaşlar. Elinden geleni de yapıyor. Puanda da zaten aslında baktığımızda John önde. Efektini de görüyorsunuz John'un. Basmış aslanlarıyla yürüyor yani. Abi şu aktifliğe bak ya. Şu çizgilere bak ya. Arada bir John'un efektinin görünmemesinin sebebi de bu arada arkadaşlar aşırı yoğunluk oluyor. Orada karakterleri hani gösterme şeklini ben kapattığım için lag olmasın diye göremeyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun ama gördüğünüz gibi aslanları var adamın. Aslanlarıyla beraber gidiyor yani. Aynı hız diye ayarlamış bir de. Belli yani. Çünkü Richard W. bunun aynı hızda olmasının şansı yok. İçtimai seferberlik, yani orduları çıkartırken size şurada kutucukta aynı hızda mı olsun diye soruyor. Aynı hızı seçerseniz böyle birlikte hareket ederler. Aslanlar geliyor yine. İçtima dağıldı galiba. Patlattı aynen. Gelmiş bak, yine kafa atmıştır bu. Daha önce zaten size bu yıldızlı görkem etkinliğinden kazanılan eee, ne derler, birlik temasını göstermiştim. Harika Savaşı'nda zaten rakibimiz gelmişti. John'du. Oradan eski videolarımda daha net bir şekilde görebilirsiniz, izleyebilirsiniz onu. Yıldızlı Görkem diye başta olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burası Muhammed sunucu. Şu anki KVK 73 ile 25 arasında. Şu an benim bulunduğum 73. 73'teyim. İki krallığın puanını görünce zaten gerçekten ikisi de çok güçlü. Bu puanlar çok ciddi puanlar. Her baba yiğidin harcı değil.
26 milyar puan. Aşama puanı sadece. Toplam puan 48 milyar. Bu tarafta 49 milyar. Hatta şöyle sıralamalarına bakalım. TED basmış kaynak toplamada. Red ekibi bayağı kaynakta fark atmış. Birim eğitiminde 4 milyar 326 milyon. Yani şunu söylerken bile çok garibime gidiyor. 4 milyar ya. Birim eğitiminden aldığı puan. Bozma kardeşim, tamam anladık. CT1. Bu sabaha kadar sürer bu gidişle. Çünkü, daha doğrusu sabaha kadar süremez aslında. Bir yerde birilerinin askeri bitecek. Büyük ihtimal o taraf bizim taraf olacak. Çünkü bu birincinin tek başına şunun 85 milyon askeri var. O yüzden o iş yaş. Nerede kaldık? Puanlara bakıyorduk arkadaşlar. Yani böyle bir puan yok. Birim eğitim, yani böyle bir birim eğitimi yok. 4 milyar puan yapacak bir eğitim yok arkadaşlar. Şu bile çok yüksek. TED'in yaptığı zaten bayağı iyi bir puan. Bu bambaşka, ütopya ya. Birim eğitimde, tek birim eğitimde yaptığı puana bak. Vallahi Bülent, gerçekten insanın sinirini bozan bir şey. Çünkü geliyor adam rally'ne, 2 milyonluk rally'ne geliyor, bu kafa atıyor ya. Kesiyor sonra da, yani şey de değil. Kesemiyor da değil. Ne olur rally'de normalde? Biri gider kafa atar. Ulan dersin, ha kafa attı öldü, ha sevinirsin. Bunun kafa atmamasını istiyorsun. Kabile ortadan kaldırmada yine 64 milyon yapmış. Tüketimi hızlandır. Hızlandırma kullanımında bunlar çok ütopik şeyler değil ama yine de tabii ki aşırı yüksek puanlar bu arada bunlar. Bu kadar puan yapmak da çok zor. Baya yani hani bir yıldan fazla hızlandırma harcamıştır. Güç güçlendirmesinde artık demiş bir duralım. Yani neyi güçlendireyim? Zaten 700 küsürüm, diğeri de 300 küsürüm demiş. Şu ikisi durmuş. Ama yani şu birim eğitimi beni çok şaşırttı. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? 4 milyar puan ne birim eğitiminde? Ee, ittifak puanı da şu şekilde arkadaşlar. Red öndeydi ama şu an düzeltiyorum ya. Bu ikinci günün birim eğitiminin puanı. Ona rağmen Red'e bak, iyi kapışmış lan. Tek başına zaten bu 4 milyar kasmış. Diğerleri hiç birim eğitmemiş o zaman. Bir bu eğitmiş. Bir de bu. Zaten ilk 30 bitti anasını satayım. İttifak olarak toplamda Red öndeydi. Bakalım. Hala önde. Bayağı da fark var. 4 milyarlık bir fark var. Bakalım şimdi ne olacak içtima gelince. Kılıç Kulesi'ni alacaklar. Ok bizde, süvari de bizdeydi zaten gitmediyse. 1,4 milyon var içinde. Evet, süvari de hala bizde. Siyah beyaz da iyi kapışıyor. Birazdan puan toplar bayağı. Kesti bunu zaten. Ne geliyor karşısına? Bir okçu daha geliyor. Onu da keser. Ama şu Lubu gücünü bilmiyorum da bakalım. Evet, zorlandı artık. Lubu çünkü bozuk bir karakter. Zaten çok kalabalıklar burada. Ha, Cem de bu arada Arthur olan bir adam. 60 milyon güçlü ama Arthur var. Öyle de bir garipliği var. Bak bak, Arthur şurada. Yine çıktı meydana. Bak. Adamın 59 milyon gücü var ya. Nasıl Arthur açmış bu? Ne yapmış? VIP 18 yaparken güç mü kasmamış? Anlamadım adamı.
VIP'nin son seviyesine gelmek gerçekten arkadaşlar çok zor. Bayağı zor. Çok ciddi yatırımlar istiyor. Öyle böyle değil. Yani çok ciddi paralar bayılacaksınız. Ama buradaki garip yan şu. Yani benim anlamadığım. VIP 18'e gelip Arthur'u açmış. 17'de açılıyor. 18'e gelmiştir bu adam. Açmış. Peki abi sen bu VIP'ye gelene kadar aldığın paketleri falan nereye harcadın ya? 59'da nasıl kalabildin ya? Ben onu çözemedim yani. Hani takıldığım noktayı da onu söyleyeyim bilmeyenler için. VIP seviyesi sona kadar gidip 59 milyon güçte kalması ilginç olan. Angry One bakalım şimdi buna kafa atacak mı? Bakın 2.3 milyonluk bir içtima. 2.1'e düştü çünkü bu herif buna vuruyor şu anda. 2'ye düştü. Bodica ile vuruyor. Bildiğin vuruyor ve 1.7'ye düştü içtima. 4. Hala peşinde bak Bodica ile. Bak bak. Yoditi de varmış. Zoomladım. Çıktı. Yoditi de vuruyor. Hala vuruyor. 1.1'e düştü ya. Ya bir yandan arkadan şunlar vurmasa içtimaları takır takır indirecek herif. Hala da düşmüyor bu arada yani. Şükür gitti. Geliyor bak bak. Geliyor. Geliyor çılgın. Vallahi içtimai kafa atmaya geliyor şu an. Bak bak vuracak şimdi içtimai. Hazır mısınız? Bu 1.1'i çok rahat yer. Vurmayacak mı? Vuracak tabii ki. Oha be dokundu gitti zaten. Ulan adamlar yok oldu. Yok oldu be. Ya bu şaka gibi bir şey yani. Bu nasıl bir şey? Şu kaleyi şuraya ışınlayayım da içtimai ben de atayım destek. İçinde görmeye çalışayım bakayım. Ne oluyor abi orada? Evet bakalım. İçtimalarda bana yer var mı? Şuraya bir tane atsam çok komik kaçar ama atayım. Zaten hani tam da olmuyor. Bir tane de şunu atayım. Abi adam kafa atıyor ya. Böyle saçmalık olmaz ya. 2 milyon orduya kafa atıyor. Bak bak. Eritti yine bir tane işte. Kaç? Yani manyak içtima kesiyor ya herif. Adam böyle dışarıdaki orduyu kesmiyor abi. Sen diyor bana toplu gönder. Ben zaten onun hakkından gelirim diyor. Bakın 1.7 milyonluk bir içtima var burada. Bir de yanında var TNA'nın. Bizimkine bakalım. İçtima da bu arada böyle boş içtima falan değil. Bakın T7 bunlar. Bakın T7. Öyle tırt falan değil yani. Şunlar falan eriyor. Bak John'un var mesela burada. Abi eriyor yani yok. Dolduruyorlar gidiyor bak. Dolduruyorlar indiriyor. Manyak ya. Nereye gitti bakayım? Ya böyle bir rakiple karşılaşmak istemezsiniz gerçekten.
İçeride Sendeoklu ordusu var. Angry One atmış bir tane. Angry One 300 küsür gücü olan. Bu arada karıştırmamanız için söylüyorum. En çok John'la şu an o öldürüyor. John 100k öldürmüş. Düzeltiyorum, 210k. Angry One da 595k öldürdü şu an. John'un askeri kalmadı. 20k kaldı arkadaşlar. Bunları okumayı bilmeyen, anlamayan için söylüyorum. Bu kalan asker sayısı, bu kaybettiği asker sayısı, bu da öldürdüğü asker sayısı. Bu arada bunun ordusu, oraya şöyle bir bakınca bir tane birliği 180k asker falan görünüyor. Çünkü 166k kalan vardı, 16k falan da kayıp vardı. Demek ki 180k ordu çıkartıyor bu. Ve biz baktığımızda birlik taşı falan yoktu aslında. Yani kapasite artış taşı. Bunların birliklerini de inceledik bu arada arkadaşlar. Yayına sonradan gelenler başlarını izleyebilir. 2 tane birliğini inceleyebildim ama bilginiz olsun. Angry One'ın Lubu kompu, birincinin de Arthur kompuna baktık. İçtimadan beni shootingenlediler ya da içtimayı bozdular. Ben de şöyle yapacağım. Şu karambolde dahil olmaya çalışacağım içtimaya. Ee, Bakalım ne kadar gücü kalmış. ...721 milyona düşmüş. Ha, umurunda mı? Değil. Bu da 300 milyona düşmüş. Bunun da umurunda mı? Değil. Ya korkunç güçteler. İkisi zaten tek başına taşıyor. Bu ikisi olmasa... Ya hatta ikisinden biri olmasa... 73 alır bu arada arkadaşlar. 73 bayağı dişli ve aktif bir krallık. Görünüyor yani. Kendilerini belli ediyorlar. Çok da koordineliler. O kadar içtima çıkartan bir ekip görmedim mesela ben. Kaç tane içtima çıkartıyorlar. Ya bunlar da o kadar kalabalık ki. Yani 25'in bu yancı ekibi de çok kalabalık. Aşırı aktifler ya. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bak. Burada rahat 25 tane birlik var. Çok rahat hem de. Sadece şurada, çemberde. Çok rahat bakın arkadaşlar. Çok çok rahat, 25'ten fazla da yani hani en kötü haliyle. Burası zaten bambaşka bir karışıklık. Benim Koçerolar gidiyor bakalım da şu süvari yer onları ya. Lan Oli bu nereden çıktı? Ragnar. Bırak oğlum keklik avlamayı, ayda. Orada da TR'ye bilmem ne var ya. Gel buraya. Braveheart dokunma bana. Arkadaşlar ya bir bahçede gezeceğim sadece ya. Ayıp ama Angry ya. Bahçede gezecektim babacım. Bir de soru işaretiyle çıkıyor yani. Ayıp. Ne yapayım, şu birlikleri geliştirsem, ne kadar geliştirirsem görürüm acaba. Ayar oldum bak şimdi ha. Ah ah. Soru işaretiyle karşılaşıyoruz, şaka gibi. Dur bakalım, bir şeyler yapmaya çalışalım. Şunları biraz yükselteyim de. Yani gerçi ne kadar etki eder o da Allah kerim. İttifak da aktifken, bakalım aktif sayısını da hakikaten bakalım. Ben 45 üstü diyorum.
72 aktif ne abi? Bu ne? 72 aktif. Ben hiç böyle aktiflik görmedim ya. Biz nerede yaşıyoruz? Nerede oynuyoruz ya? 72 aktif var adamlarda ya. Şuraya bak, in in bitmiyor yeşiller. Vay be. Vay be babacığım. 72 aktif var ya. Hadi beni düş, 71 aktif var. Yani şimdi şuraları bir arttıralım. Dur bakayım. Zaten 5 tane destek alabiliyorum. Hiç yapmayacağım şeyler. Sıfır hesap. Arkadaşlar bu hesabı açalı, yani yayını ne zaman başlattık? Yayın ne kadar oldu? Başlayalı 1 saat 40 dakika olmuş. Bu hesabı da açalı 2,5 saat falan oldu. Şimdi elçilik falan açıldı ya, belki bir şeyleri görebiliriz. Şu elçiliği hemen inşa edeceğim. Bırak baba, bir sal beni ya. Gözünü seveyim, bir sal beni. Seninle işim yok benim. Hemen bir elçilik yapalım. Tamam, mis. Bakalım sıralama geldi mi? Yok. Ne bu? Giriş hediyesi çıkmış. Elçilikle giriş hediyesi çıkıyor. Tamam, bir dakika bakalım başka ne geliştirebiliriz? Ne yapabiliriz ya? Ne yapabiliriz? Şu taverneye geçtim. Kahraman seviyesiyle alakalı olabilir mi? Elçiliği bir yükseltelim. Tam eğiteyim, şunlar da boş kalmasın. Tamam, boş kaldı. O kadar hızlı basıyorum ki ping, yani şey yapıyor. Geç geliyor. Ne yapalım başka, ne yapalım? Şu çağ atlayınca gelir mi? 4 ya da kabile yen diyor. Ondan sonra şeyi atlayacağız. Yeneyim baba, onu da yeneyim, yapayım. Sen iste yeter ki, yani bana şu sıralamayı bir göstersen var ya, her şey çözülecek. Yok 3 değil, 4 istiyorum. 4 istiyor benden. Önce 3'ü mü keseceğiz? Başka ne yapayım? Hemen bir şeyleri yükselteyim de, yani şu sıralamaları görsem süper olacak KVK bitmeden. Osmanlı'nın istediği de olur. Aynen öyle olsan. Çok güzel yazmışsın. Yonca'yı konuşuruz ama ona bir bakarız işleyişine. Test server'da ben denerim. Hani Yonca yerine daha iyi bir şey olabilir. Ama yıkım zaten direkt Richard'dan alacaksınız. Geçireceksiniz üstüne. Yaban domuz da aynı şekilde zaten Boudica olacak. Musa'ya bakarız ona. Hadi baba ya. Atta tamam, 50 kere gördüm ben bunları. Seni ne yapacağız biz ya? Nasıl açacağız şeyini? Sıralamaları açmak istiyorum. Ma mission est des plus essentielles, et je l'accomplirai au nom du Très-Haut.
Vallahi bir şeyleri ilerletiyoruz ama bu şey açılacak mı açılmayacak mı göreceğiz. Sen de artık dön şeyi kessin. Şu süvari vursun. Niye tıklayamıyorum abi ya? İki tane kestiriyor bana ya. Süvariyi açmıyor. Çok ilginç. Neyse mızrak vur. Tamam gel dördüncü seviye. Sen de mızrak vur. Şu görevi yapayım da bir şey atlayayım. Çağ atlasın. Hikaye atlanacak şimdi arkadaşlar. Şu kale çağına da geçince belki sıralamayı da görebilirim. Evet. Atlayalım bakalım. Bakayım geldi mi? Yok. Ya bu şeyle mi açılacak acaba ta? Paralı askere kadar gitmem mi gerekiyor? Ölme eşeği mi ölme mi yapacağız? Paralı askeri kapalı olup da sıralamayı gören var mı? Arkadaşlar içinizde. Bir dakika kullanacağız zaten. Surları 8 yap. Şeyin kılıcını, komplarını falan görebilmek için eğer paylaştılarsa en azından hani onların krallığına gideyim göreyim diye istiyorum. Ama bu gidişle göremeyeceğiz. Valla hızlı bir şekilde hani şu anı yetiştirebilmek için basıyorum ama elçiliği 8 istiyor. Tamam. Bas baba kasabayı yükselt. Yapacağız galiba ya bir şeyler. Dönelim savaşa. Bizi çöp yerine de koymasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Üf üf üf. Buraya saldırmışlar tıkır tıkır gitmişler valla. Fenazi köşede bak vay terbiyesiz Fenazi. Köşede çekmiş çocuğu tek başına. Lisede olur ya lise çıkışı böyle duvarın dibine yaslayıp tokatlarsın. Tokatlıyor çocukları. Ayıp değil mi ya? Bak kaç tane çocuğu gönderdi oradan. Bak gönderdi bu çocukları. Ayıp değil mi bunlar? Ah Fenazi ah ellerine sağlık. 22 dakikadır CT1 kontrolünde. Peki ne yapıyor bu çılgınlar bakalım. Neredeler? Ne yapmaktalar?
Bakın içtimai kafa atanın sonu normalde öyle oluyor. Az önce gördüğünüz gibi. Kendine böyle çok inanaraktan gitti, kafaları attı, bakın dağılıyor. Ama bu koca kafa geliyor şimdi kafa atmaya. Bak bak. Gitti içtimai, gitti şu an. Kesti içtimai, kesti herif. Şimdi geldi bunu kesecek. 2 milyon 55 bin asker var burada arkadaşlar. 65. Düşüyor. Kesiyor çünkü. Vuruyor bak. Bir tanesi. İçtimai normalde kafa atanın sonunun olması gereken budur. Bak mesela bu da ölecek. Bu buna vurmadı. Es geçti. Yani çünkü kafa atılmaz içtimai öyle. John geldi. John da buraya kafa atacak galiba. Dur bakayım. Vallahi atıyor gibi ha. 1.9. Vallahi atıyor. 8, 7. John. John da ayrı bir çılgın ya. John da deli çıktı arkadaşlar. Vallahi John da deli çıktı. Ama onlar gibi olmadı tabii. Onlarınki daha farklı seviye. Bak yolda kesiyor içtimai ya. Bitti, içtima kalmadı ki. Gitti gitti. 520k kaldı içtimadan. Hani içtimai eritiyor herif ya. Şaka gibi bir şey. Çok değişikler. Bak şimdi bu içtimalara kafa atmaya kalkan olursa o ikisi dışında mahvolur. Mesela bu atamaz çam. Bak geliyor bir şey yine vurmaya. Kim vuran? Moe. 440k var içeride. Çem vuracak şu an. Bunlar vurmuyor. Akıllılar. İçtimaya saldırmıyorlar. Çılgın değiller. Buradakiler şu an yani iki içtima aslında kapışıyor. Patlamak üzere gördüğünüz gibi. Bakın patlıyor zaten. Patladı. Geldi içtima kesicisi, bak bak. Vallahi şurada. İçtima dağıldı zaten. Yok yok. Bu savaşın sonu belli arkadaşlar. Yani çok başka seviyede bu adamlar ya. Bunlar başka bir seviye. Şu işte Divan nasıl okunuyor bu bilmiyorum ama Stesse diyelim. Bir de Angry One. İkisi ayrı bir seviye. Yayına yeni gelenler için asker adedini göstereyim. 84,5 milyondu. Ve arkadaşlar orduları 5 ordusu da dışarıdaykendi bu. Angry'ninki de 18 milyondu. Yine aynı şekilde 5 ordusu dışarıdayken. Ve kimse dikkat etmemiştir buna. Burada şu an söyleyeyim. Arkadaşlar 140 seviye bunun sah. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Restorasyonu fulllemiş. Restorasyonu da geçtim. Benim videolarımda vardı. Test server'da gelecek etkinlikleri denedim diye. Orada bakabilirsiniz. Restorasyonu fullleyince arkadaşlar üniversitede bir araştırma yeri daha açılıyor. Videoma bakarsanız daha detaylı görürsünüz. Burada üçüncü bir tane çıkıyor. Böyle mor renkte. Onun da araştırmalarını yapıyorsunuz ve uzun bir araştırma şeyi var. Her araştırma şeyi
örnek veriyorum. Burada 5 seviye atlatıyor kahramanı. Sonra başka şeyler araştırıyorsunuz. Ondan sonra yine 5 atlatıyor. Yine başka şeyler, başka şeyler. Yine 5 atlatıyorsunuz. Böyle böyle 20 seviye atlatıyorsunuz. Yani uzun bir yol. Böyle kolay bir yol değil. Yine böyle uzun sürecek bir soluklu bir yol. Ve bu adamlar 140 seviye kahramanları. Bu ne demek? Onu da bitirmişler demek. Hani Pioneer Server'da bana kale full geliyor ya araştırması. Bu adamlar da o şeyde şu anda seviyede ve Pioneer Server'da bile full gelen kalede işte kahramanları fulllediğim ettiğimde falan 230 milyon güce çıkmıştı. 230 milyon. Biri 700 küsür, biri 300 küsür güçte. Ha, bu hiç normal değil. Tabii ki bunun ana sebeplerinden biri bir yandan da asker sayısı. Sende yok kullanıyor. Bak sinir bozucu bir şey ya. Şunu gördükçe canım sıkılıyor. Bu adamlar çok başka bir seviye arkadaşlar. O zaman Krallık 88'e döneyim. Sonra da yayını bitireyim artık. Çünkü buranın sonucu belli olduğu gibi 24 dakika kaldı zaten. Ne kadar güzel savaşsa da 73 ekibi. Şöyle en son şeye de bakalım. John zaten elinden geleni yaptı. Helal olsun diyeyim. Hepsinden daha fazla puan toplamış durumda. Siz düşünün öldürdüğü adam sayısını. John'un bu arada şeyine de bakalım. Erdemine. 174'e düşmüş bunun da gücü. Şaka gibi. 47,5 milyon erdem yapmış. Bakın John deli gibi kesiyor. 47,5. Şu Divan Stesse'nin erdemi 112-113 milyon. Kestiğini siz düşünün. Hunharca doğramış milleti. Hunharca. Daha sonrasında zaten kale sıfırlamasıyla ünlü. İçtima sıfırlayan zaten kaleyi de sıfırlar arkadaşlar. Koymaz o insana. Ben şurası bitsin zaten bitecek 25 dakikaya falan. Bir sonrasında tekrar girip bakarım. Kale sıfırlıyorsa zaten sizlerle paylaşırım. Yayın olarak açarım ya da video çekerim. Duruma göre bakarım. Buranın gidişatı belli. Bu arada bizimkiler diyorum 73'e daha yüksek puandalardı. Toplam puanda. Ama burada başkenti kaybedince tabii işler değişebilir. Gördüğünüz gibi bayağı bir fark var. Ama başkent gidince tabii ki o puanlar da değişiyor. Kaybetmiş olurlar. Ekstra buff'lar var arkadaşlar bu arada. Bakın şampiyonluk görkemi var. İttifak topraklarında saldırı %10. Ferman var. Toplama eğitim inşaat hızı %5 artıyor. Bunların da tabii ki etkisi var aslında savaşta ama bunlar başka bir seviye maalesef. John hala adam kesiyor. John takır takır kesiyor. Bu adamın karşısına çıkmayın arkadaşlar. Hasan, geri dön Hasan. Aynen. Hasan tehlikeyi fark etti ve vaktinde R'yi taktı. Yoksa işi zordu. Ama şimdi Angry One geldi. John'a veda edeceğiz. Şu Sendeyok'a bakayım ben ya. Geçeyim de bakayım, ona da bakayım. Abi adamlar 140 seviye ya. 140 seviye kahramanları ya. Nasıl bir şey bu? Gözetlemeyi daha iyi yapmak için bir dakika ya. Dur bakayım. Nerede benim gözcü kulem? 10 seviye yaparsam belki bir şeyler değişir. Hani teçhizatlarını falan da görürüz, taşlarını görürüz diye şey yapıyorum arkadaşlar.
İttifak o kadar aktif ki saniyesinde gelen yardıma bakın. Daha yeni bastım. Vicdansızlar. Bakayım. Hop hop hop. Hop. Vallahi geliyor. Anında geliyor ya. Bitti zaten. Şimdi 88'e geçeceğim. Bir de bizim aktifliğe bakın. Tabii üzülerek öz eleştiri yaparaktan bunu söylüyorum. Maalesef. Dur bakayım. Çağ atlama da geldi. Şey eee, belki açılır. Vallahi bak bir sürü şey açtık. Savaş salonu. Dur dur dur. Sıralamalar da gelebilir. Gelebilir. Hemen bir şu şeye bakalım. Ya yanlış yere tıklayıp duruyorum. Ha, savaş salonu 12'de geliyor. Bu paralı asker kampı ne zaman geliyor? Seviye olaraktan yazmadı. Kılıççı 23 mü istiyordu? Ne istiyordu o? Neyse dur bakayım. Hemen şu hastaneye de şey yapalım. Ya baba nereye yönlendiriyorsun ya? Geç geç. O sırada bir 10 seviyeyken şeyi deneyeceğim. Gözcü atmayı. Bakayım teçhizatları gösterecek mi? Ha, birinciyi bulduk zaten. Sen git ya. Seni istemiyorum abi. Hemen bir deneyelim. Yetersiz kaynak. Peki abi peki. Tamam. Şimdi içtimaları kafa atar zaten. Nerede olduğunu daha rahat görürüm. Eminim bence 25'in en zorlandığı rakip 73'tür. Yani gerçekten aşırı aktifler. Şuraya bak abi bu kadar içtima çıkartmak da her baba yiğidin harcı değil. Şuradan bakalım içeride ne var? O şeyinin lubusunu içeriye atmış. Benim gözcü ne yaptı acaba? Lubu'yu içeriye sokmuş. Gözcülüğünü yapabildi mi? Yapamadı mı? Yapamamış. Lubu'yu sakladı. Şans. Bakayım. Başka açıkta askeri var mı? Geliyor. Arthur'una baktık istemiyorum. Neyse maksat test olsun. Gerçi testi yakındaki bir adamla da yapabilirdim de. Neyse işe yararsa en azından değilsin. Şimdi ben onun gözetlemesini yaparken şurada hemen şeyleri güçlendirelim. Hızlan. Her şey sizin için arkadaşlar. Evet bakalım. Değişen bir şey oldu mu? Yok hala teçhizat görünmüyor ama seviyesi görünüyor. Ne yapayım lan seviyesini? Zaten T7 biliyoruz. 140 seviye.
Şu savaş salonu gelince işler değişir gibime geliyor benim. Savaş salonunu yapmak istiyorum ama buradaki içtimai kafa atışlarını da kaçırmak istemiyorum. İşin en eğlenceli yanı adamların içtimai kafa atışını izlemek. Tabii ki bir yandan çok da sinir bozucu. Bak geldi. Yandan içtimai vuracak şimdi. Şunlara veda edelim. Bak bak. Vuruyor. Vuruyor. John da kapı ona vuruyor ama yani gitti abi içtima. İçtima falan kalmadı. Böyle oluyor işte. Ya burasını aldılar ben söyleyeyim size arkadaşlar. John da tek başına bunlara bir şey yapamaz. Hemen şu savaş salonu konusunu bir şey yapalım. Sıfırdan hesap arkadaşlar belli seviyelere kadar gördüğünüz gibi aslında çok kolay kasılıyor. Zor değil. Gayet kolay bakın. Sıfırdan kasaba merkezini nereye kadar getirdim. İmparatorluk parası da yani 3 saatlik bir hesap için 24.000 gayet iyi bir imparatorluk parası. Buradaki gerçekten önemli olan şey güçlü bir ittifakta olup olmamanız. Gördüğünüz gibi destek anında geliyor. Şimdi pazar çıktı başımıza. 12 yapmam lazım savaş salonu için. Hızlandıralım. Hızlandırmalarım ve kaynak yetecek mi tabii o da tartışılır. Yeter. Bir yandan yine bakayım ben. Şu sıralamaya bakacağım birazdan. Yok. Abi her şeyi açtık ya. Savaş salonunu açacağım işte şimdi. Bakalım ne olacak. Neyse şunları geç şimdi. Hızlandırma falan çıkar diye belki şey yapıyorum ama. Arkadaşlar sıfırdan bir kale yapmakta belli güçlere kadar ulaşmak gördüğünüz gibi kolay. Asker basmıyorum hani şey yapmıyorum. Yapsanız çok rahat, çok kısa sürede 1 milyon olursunuz. Hani gözünüz korkmasın. Şu kasabayı artık bir 12 basalım. Savaş salonu kuralım. Yani umarım savaş salonuyla o işler değişir. Bakalım ne olacak. Şuradan buff'ımı da aldım 2 saat. Zaten ittifak hemen basmış, desteği vermiş. Ya süper. Şimdi hemen şanslanlar da geldi. Öf, hep yanlış yere tıklıyorum. Savaş salonu. Bas baba. Şunda bir 5 seviye yapayım. Ne olur ne olmaz. Elimde umarım parşömeni vardır. Ya var gerçi doğru.
Evet. Bir de şimdi bakalım. Vay anasını ya. Bu da kurtarmadı. Paralı askere kadar açmayacak büyük ihtimal arkadaşlar onu ya. Paralı askere gitmek de şu an o kamp yerini kurmak zor. Bunu 26'da falan çünkü şey yapıyordu. Yani paralı askeri kurabilmem için kılıçlı yerini falan böyle 26 mı ne olması gerekiyor? O uçuk. Maalesef uçuk. Onu yapamam şu an. Bir günde de 26 yapamam yani. Ama bir saatte size kale nasıl 12 seviye yapılır göstermiş oldum. İmparatorluk Savaşı da o sırada zaten bitti. Başkent bunların. Bittikten sonra zaten sıfırlamaya başlayacaktır kaleleri. Bir 88'e de geçelim arkadaşlar çünkü benim ana krallığım. Orada ne durumdayız, ne oldu, ne bitti? İşin gerçeği bir yandan oraya da bakmam gerekiyor. Bu çılgınları da görmüş olduk. Sizlere de göstermiş oldum. 25. krallık rakip olarak gelirse hani savaşmanızın çok bir anlamı var mı? Bilemedim. Yani bence çok bir anlamı yok işin gerçeği. Adamlar fazla güçlü. Yani savaşıp ancak asker kaybedersiniz. Görüyorsunuz 2 milyonluk içtimaları kafa atıyorlar. Ve rakipler güçlü olduğu halde yaptılar bunu. Jon falan güçlü. Görkemli etkinlik temasıyla, yıldızlı görkem temasıyla takılıyor. Onun verdiği buff da çok fazla. Zaten gücü de güçlüydü. Karakterleri de güçlüydü. Arthur vesaire de vardı ama o işler öyle olmadı. Bakalım bizim krallık ne olmuş? Evet, bizde savaş olmadığından gördüğünüz gibi rakip almış 23. krallık. Zaten bir savaş olmazdı. Ne yapıyorlar? Puan kasıyorlar. Oradaki aktifliğe bak. Şuraya bak ya. Çok komik abi. Çok fark var. Evet. Puan kasılmaya devam edenler. Ben hiç puan almadım. Yapmadım. Gerek duymuyorum işin gerçeği. Hani daha burada son gün böyle işte asker kasayım, puan kasayım diyenleri de ben çok anlamıyorum. Eee, Hani asker kaybetmenin dışında verdiği böyle bir ödül bakalım mesela. Ya bu arada KVK'da birincilik kasanlar okey. İmparatorluk parası alıyorsun. Ona bir şey diyemem ama hani durup durup son gün böyle işte askerlerini öldürmek için illaki zaman harcayan, emek harcayanlar bana manasız geliyor. Çünkü orada sana vereceği yani bir şey yok. Ne verecek sana puan yaptığında? Şu 5 saat araştırma, 5 saat inşaat, 5 saat asker eğitimi. Abi sen bir tane T7 3K kaybetsen illa ki kaybedeceksin. 3K T7 dediğin senin 2 gün neredeyse eğitim süresi var. Bir gün 15 saat falan. Yani ben bu kafayı anlamıyorum o yüzden. Gereksiz buluyorum. Eğer iç savaş varsa kalkıp da savaşıp abi son gün puan yapayım bilmem ne yapayım mantıklı gelmiyor bana işin gerçeği. Gördüğünüz gibi zaten benim sıralamaları da yani yok. Bakın burada 86. olmuşum. Burada 256.yim. Toplamda 31. olmuşum her şeye rağmen. Saçma. Hiçbir şey yapmadım. Ha, bir asker basmışlığım vardı. Hatta şöyle de yapalım.
Oradaki asker basma şeyini gördünüz, puanını. Arkadaşlar bakın bizde asker basmadaki puana bakalım. Birim eğitimi. 194 milyon birinci. Oradaki 4 milyardı. Benim 54 milyon. Ben şurada 90 gün falan bastım yanlış hatırlamıyorsam. Savaştayız diye. 90 gün 50 milyonsa 4 milyar puanı siz düşünün. Bakın hani öyle bir abartı yaptığım bir şey yok. Toplamda 31.liğe gelmişim. Ha, savaşırsam şimdi tabii ki puan daha da artar. Ama gerek var mı? Ben gerek görmüyorum işin gerçeği. Verdiği ödül savaşmamı gerektirecek bir şey değil. İç savaş olduğu için, yoksa tabii ki savaşırım. Ama benim askerlerim şu an kıymetli. Çünkü onların hepsinin bir yeri var. Asya'ya gidecek o askerler. Asya ekibine gidecek. Burada yayını sonlandırayım. Zaten savaşı izledik. Gerçekten adamlar çok farklı seviyede. Burada hiçbirimizin o seviyede olduğunu zannetmiyorum. Yani zaten 700 milyonlu 300 milyon bayağı abartı seviyeler. Mesela benim arkadaşlarda en fazla Emin var. Emin de 202 milyon güçte. O da bayağı güçlü bu arada. Hatta şöyle bir de onu açalım. O şekilde bitirelim. Hiç bir bayrak dikme falan yok değil mi? Bakayım da bir. Haritada bir şey var mı? Yapıyor mu bizimkiler? Evet. Bir hareketliliğimiz görünmüyor. Bir hareketlilik yok. O sırada bir şeye bakacağım. Kaç aktifimiz var? 15. Yani aradaki farka bak. Şaka gibi. Bir daha bakalım. Diğer tarafa artık oranın da şeyi bitmiştir. Geceyi öyle kapatalım. En azından görsel olarak da bitsin. Yani Nimo %65 geri alıyorsun da onu geri alamıyorsun aslında. Çünkü sana verdiği biletle şeyle falan yetmiyor. %50'de falan kalıyorsun. %65'i geri alman zor. Hadi alsam bile diyelim, yani ne olacak bu %35'in? Değer mi iç savaş varken? Değmez abi. Askerlerim iç savaşa tabidir. Onları harcayamam. Bir de verdiği ödüllerde yani 5 saat hızlandırma falan. Komik. Çok komik meblağlar. Atıyorum şu an mesela 73'teki savaşta. Bu adamlar var ya, o kadar çok asker kaybetmiştir ki şu an 73'teki kardeşlerimiz. Bu Krakenler mahvetmiştir. Son 1,5 dakika. Şuraya bak. Şu ölülere bak ya. Zebil gibi abi. Bunlar rahat, atıyorum biri 500k asker kaybetse %65'ini geri alsa ne olacak? Ha, iç savaş yoksa okey, zamanla toplar kendini, ama iç savaşı varsa bir de üstüne zaten o savaş hiç bitmediğini düşün. Devam ediyor. O zaman toplayamaz. İşi çok zor. Bak yine son içtima açmışlar ama saniyeler. Patlatacak zaten. İçtimaya vuruyor bir yandan. Bak hala vuruyor. Patladı. Evet. Birazdan bu arkadaş bakalım gücü de kaça düştü? 700'ün altına düşmüş olabilir. Çok kafaladılar içtimalara. 721 milyon. 300'ün altına düştüm mü? Düşmüş, bu düşmüş. 299'a gelmiş. Bu ayrı bir seviye zaten ya. Şunun erdeme bak abi. Böyle bir erdem yok ya. Böyle bir erdem yok. Vallahi Bülent, son güçlerde gördüğün şekilde biri 721 milyonda, diğeri de 299'da. E, Angry One daha çok kaybetmiş.
Daha çok asker kaybetmiş. Zaten sende ok çıkartıyor ya manyak. Şuna bak abi. Çıldıracağım, bunu gördükçe sinirim bozuluyor. Niye böyle bir şey yaparsın ki yani? Hani sende okla ne bileyim. Fantazi biraz yani. Değişik bir fantazi. Buna bakacağım. Sende ok araştıracağım bu arada. Test server'da da deneyeceğim bunu. Çok merak ettim sende okla. Yani ne yapabilir ki? Bak kendi hesabımda sende oka bakacaktım, unuttum. Burada tabii açık değil, bir The şey war is değil. my everything. Bakayım. Should I stand, the Empire stands. Abi destek ve aktif ya. Bunu başkomutan yapmış ya. 삼국은 필시 하나가 될 것이다. Yani ilginç. Bunu denemek lazım. Ben bunu test edeceğim bu arada arkadaşlar. Merak ettim. Sendok'la ne yapıyor bu adam? Şu sıralamada şeyleri de açabilseydim güzel olacaktı. Elimden geleni denedim. Maalesef olmadı. Var mı bir isteğiniz, bir talebiniz? Ona göre yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Anladığım kadarıyla yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İçeriği beğendiyseniz, savaşı beğendiyseniz, bu manyakları beğendiyseniz emekler için bir like atalım videoya lütfen. Yorum yazarsanız da sevinirim. Takip etmeyen arkadaşlar da takip, abone olursa mutlu olurum. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum.